Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle çok tatlı minik bir kutu çanta projesi yapacağız. Çeşitli amaçlarla kullanılabilecek şekilde ve yine böyle elimizde kalan artan rengarenk iplerimizi kullanacağız, değerlendireceğiz. Böyle kimisi koton, kimisi böyle merserize, çeşitli dokulardan, çeşitli markalardan rengarenk ipler. Kullanacağım tığ da 4 numara 2,5 milimetre tığ ve en sevdiğim motif Hanım Dilendi Bey Beğendi motifiyle yapacağız. Evet, şimdi başlayalım. Ve şimdi motiflerimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Zaten çok bilinen bir motif. Birçok videoda da göstermiştim. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Üçlü trabzan. Üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane. 1, 2, 3 zincir. 2, 3. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Evet. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tepe ile birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimizi keseceğiz. Birinci sıra tamamlandı. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Herhangi bir köşeden başladım. 1, 2, 3 zincir. 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Yine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 1, 2 zincir aralarda, köşelerde 3 zincir, aralarda 2 zincir. Diğer köşeye geçtim. Üçlü trabzan. 2 oldu. 3. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. 1, 2 zincir. Diğer köşeye geçiyorum. Aynı şekilde devam edelim. Evet, sıramızı tamamlıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. Köşeyle birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, birinci motifimizi tamamladık. Şimdi ikinci motifi yapıp nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Evet, ikinci motifin ikinci sırasındayım. Devam ediyorum böyle köşede. Evet, 3 tane trabzanı yapıyoruz köşede. Evet, 3 trabzanı yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Motifimi alıyorum köşeye. Kıstırıp 1, 2 zincir çekip bu kez diğer motife geçtim. 1, 2, 3. Evet. Şimdi şu arada hiç zincir çekmeden direkt bu şekilde alıp kıstırıyorum ve
dolayıp hemen diğer köşeye geçiyorum. Hiç zincir yok arada. 1 2 3. Evet. 1 2 zincir çekiyorum. Köşeyle birleştiriyorum. 1 2 zincir. Sonra motife devam ediyoruz. 2 ve 3 trabzan oldu. 1 2 zincir çekip motifimizi tamamlıyoruz. Evet. Şimdi üçgen motif kullanıyoruz. Kapak kısmında 2 tane. Şimdi o üçgen motifin nasıl yapıldığını anlatacağım. Şöyle şu renkle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Kıstırıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, doluyorum. 3 tane trabzan. 1 2 3. Şimdi 1 2 3 trabzan. 1 2 3. 1 2 zincir doluyorum. Trabzan. Evet. Üçgen motifin birinci sırası şöyle arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip kesiyorum. Diğer renge geçiyoruz. Şu renkle yapalım. Evet. Şimdi şu köşeden başladım. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Evet. Başlangıcım böyle oldu. Bir, iki zincir çekiyoruz. Şu köşeye geldik. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç zincir aynı yere. Bir, iki, üç. Bir, iki zincir. Buraya geldim. Şu boşluğa. Bir, iki, üç, bir, iki zincir çekiyorum. Yine aynı yere üçlü trabzan. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet. Üçgen motifimiz de hazır arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunu da aynı şekilde birleştiriyoruz. Bakın. Şöyle birleştiriyoruz. Aynen şu köşede bu motifi birleştirdiğimiz gibi. Şurada da başlangıç kısmında şu 5 zinciri çektiğimiz yerde. Evet. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde motiflerimizi örüp çantamızın örgü kısmını tamamlayalım. Arkadaşlar bu keçenin hesaplamalarını yapmak için hemen motif ölçümüzü alıyoruz. Şöyle bakın. Motifler 4 santim. Şöyle gördüğünüz gibi 4 santim kenarları olan kare motifler. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi bu motife göre ölçülerimizi hesaplıyoruz. Evet, çantamızın dış yüzeyi
örgü yüzeyi hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Hiç ütü buharı vermeyeceğim. Normal kendi haliyle kullanacağım. Böyle kabarık bir dokusu var. O dokunun basılmasını istemediğim için. Evet. Motif yerleşim şekli böyle. Dilerseniz buradan ekran çıktısı alabilirsiniz. Şöyle bunlar kenara gelecek. Şöyle. Evet. Burası kapak kısmı oluyor. Şöyle kenarlarda birer üçgen motif. Şimdi bunu dikmeden önce keçe kalıbını hazırlayacağız. Yalnız nasıl dikeceğimizi göstereyim. Şöyle bakın. Bura buraya dikilecek. Bura buraya dikilecek. Sonra şu kısım buraya dikilecek ve böyle şöyle dönecek. Yani bu şekle gelecek. Evet. Şimdi bunun kutu şekline gelmesi için keçe kalıp kullanacağız. Evet. Astar olarak şöyle elimde bir kot kumaşı vardı. Bunu kullanacağım. Kullanacağım keçelerim de bunlar. Kalıplarını çıkardım. Böyle bunların ölçülerini, şemasını vereceğim. Kullandığım keçeler böyle 3 milimetre kadar, yani kalın keçe kullanıyorum. İnce keçe değil. Böyle tok durması için. Evet. Şimdi bu keçeleri her birini tek tek kumaşla kaplayacağım. Etraflarından makineye çekip daha sonra parçaları birbirine birleştireceğiz. Evet, keçe kalıbın şeması böyle arkadaşlar. Toplam 7 adet keçe parça kesiyorum. Siz dilerseniz bu şekli böyle komple tek parça keçeden de hazırlayabilirsiniz. Ama benim böyle ayrı ayrı hazırlamamın sebebi tam bir kutu görünümü olması için, kenar kesimlerinin belirgin olması için, böyle parçalar birbirine dikilerek yapıldığında daha belirgin oluyor böyle kıvrımlar. O açıdan hani tek parça yaparsak hafif yuvarlağımsı gibi bir şey olur, tabanı, yanları filan. O yüzden böyle yapıyorum. Parçaların şeyi de böyle ölçüleri, motif ölçülerine göre bir motif 4 santim olduğu için mesela bu 7. parça 3 kere 4 12 santim uzunluğu ve 4 santim boyu oldu. Hesaplamamız böyle yapıyoruz. Evet. Şöyle göstereyim. Şu kısmı da göstereyim. Evet, şimdi parçalarımızı kumaşla kaplayalım. Evet, astarlamaya geçmeden önce arkadaşlar bu ördüğüm parçanın kenarına böyle kontür çalışması yapacağım. Şöyle ters sık iğne tekniğiyle şuradan başlıyorum, rastgele bir yerden elimi sıkmadan, yine 4 numara 2,5 milimetre tığla şöyle ilk ilmeğe battım. Sonra yanındaki ilmeğe batıyorum. Şöyle ters. Şu ilmeği es geçiyorum. Şuraya batıyorum. Yoksa marullanıyor. Şu boşluğa şöyle bakın. Sonra ilk ilmeğe, onun yanındakine, şu 3. trabzanın ilmeğini geçiyorum. Boşluğa batıyorum. Şöyle. Ay. Sonra hemen diğer boşluğa batıyorum. İlk ilmeğe. Evet. Bu şekilde bütün etrafına böyle bir kordon yapacağım. Hatları belli olsun diye daha hoş görünecek. Evet, devam edelim. Evet, kalıplarımızı hazırladık. Böyle buradaki parçaları toplam 7 parçayı şöyle keçeleri kaplayarak hazırladım. Şimdi bu parçaları aynen bu şekildeki gibi birbirine dikerek birleştireceğiz.
Evet, şöyle parçaların yüzleri birbirine bakacak şekilde tersinden dikeceğim. Şöyle bir dikiş ipliğim var. Kalınca bir dikiş ipliği, böyle sağlam patchwork iplerinden. Evet, bu şekilde. Şöyle bütün parçaları birbirine dikeceğiz. Dediğim gibi tek parça halinde de bunu uygulayabilirsiniz. Ben tam bir kutu görünümü olsun diye böyle yapıyorum. Evet, bu çantaya astar koymaya da bilirsiniz. Ya da keçe koymadan sadece kumaş astar yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde dikelim. Evet, kenarlarına bu şekilde bordür yaptık. Şimdi astarlamaya geçelim. Parçaları birbirine diktik arkadaşlar, böyle. Şimdi yine tersinden şu şekilde katlayacağız. Şu kısımları dikeceğiz. Şöyle. Sonra şu kısmı dikeceğiz. Şöyle dönecek. Evet. Diğer örgü parçamızı da şöyle aynı şekilde dikeceğiz. Şöyle şuradan şu şekilde, sonra içine yerleştireceğiz. Çantamızın kalıbı hazır arkadaşlar, böyle. Evet, örgü kılıfımızın içine yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirip iğneleyelim. Evet, kalıbı çantanın içine yerleştirip böyle kenarlardan iğneledim. Kenarlardan şu ağız kısmından şöyle örgümüze dikeceğiz. Evet, şimdi dikişe başlayalım. Yine bu kot renginde iplikle dikiyorum. Şöyle düğümümüzü saklayalım önce. Evet, bu şekilde ince ince dikerek şunu çıkaralım. Evet, bu şekilde dikelim bütün ağız kısmını. Sonra çantanın klipslerini yerleştireceğiz. Evet, çantamızın gördüğünüz gibi kılıfını yerleştirdik. Kenarlardan şöyle diktim. Şöyle bakın. Evet. Şimdi kapak kısmına şöyle bir aparat takacağız. Daha önceki çanta projelerimde göstermiştim bunun nasıl takıldığını. Şöyle bir alet var. Karga burun deniyor sanırım. Evet. Şu kısma şuraya yerleştiriyoruz ve şu aletle iyice bastırarak sıkıyoruz. Şurada da şöyle bakın, şu şekilde. Bu da şöyle bunu ayarlayarak önce şunu takacağız. Sonra onun gireceği kısma şunu yerleştirerek arka kısımdan şunları içe kıvırarak bunu da buraya takmış olacağız. Evet, şimdi bunları takalım. Evet, aparatını taktım. Şöyle. Evet, bu şekilde. Şimdi şöyle yaptım arkadaşlar. Şu ara kısma bunu geçirdim. Şu alet yardımıyla iyice böyle sıkıştırarak bunu buraya sıkıştırıyoruz. Bunu takarken de kancaları bu içinde keçe olduğu için biraz kalın geldi. Kancalar yetmedi. Ben de kancaların uç kısımlarını bu karga burun yardımıyla kesip çıkardım ve şu deliklerinden buraya dikerek
yerleştirdim. Böylesi daha kolay oldu. Evet, bu şekilde diktim. Şimdi sapına geliyoruz. Evet arkadaşlar, bu minik bir çanta olduğu için ister şöyle zincirle şuralardan takarak şöyle zincir sap kullanabiliriz. Şuradan geçirelim. Ben büyük çoğunlukla böyle zincir sapla kullanacağım bu çantayı. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Ya da dilerseniz şöyle elcik deniyor bunlara. Şöyle hani bileğinize takıp şöyle portföy çanta gibi şey yapıyorsunuz. Bunun da kancası var. Yine aynı şekilde buraya takarak böyle de kullanabilirsiniz. Ya da hiç çanta olarak kullanmayıp içine direkt kalemlerinizi, tığlarınızı, makyaj malzemelerinizi koyarak çantalarda, dolap içlerinde, işte seyahatlerde, bavulda vesaire kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde şöyle çok tatlı bir kutu çanta oldu. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.